Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk vilayeti Zonguldak. Batı Karadeniz bölgesine bulunan Zonguldak ili çok engebeli bir araziye sahiptir. İl yüz ölçümünden %56 dağlarla, %31 yaylalarla ve %13'ü ovalarla kaplıdır. Karadeniz kıyısında bulunan şehir, özellikle limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin en zengin taş kömürü madenlerini barındırır. Bölgedeki en önemli sanayi tesislerin başında Türkiye Taş Kömürü yer almaktadır. Taş kömürü madenciliğinin hayatın her alanda izleri görülen kültürünü bir müzeyle kalıcılaştırmak amacıyla Zonguldak Maden Müzesi kurulmuştur. Zonguldak sınırları içerisinde bulunan Ereğli ilçesi, tarihsel kökleri M.Ö. 2000'li yıllara uzanan çok eski bir kenttir. Yiğit uygarlık beşiğidir. Karadeniz Ereğli Müzesi'nde 3000'e aşkın arkeolojik eser sergilenmektedir. Ereğli ilçesi merkezinde yer alan Yeğenemaz Mağarası, antik dönemdeki adı Açelon Vadisi, Ayazma olan alandadır. Yan yana 3 mağaradan oluşur. Ereğli parkları, koşu bandı ve kafeleriyle harika bir sahile sahiptir. Ereğli'yi geliştiren 1848 yılında işletmeye açılan taş kömürü madeni ile 1965 yılında işletmeye alınan Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları olmuştur. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı 4117 yaşı ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunmaktadır. Filyos plajı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunur. Limanın her iki yanında yer alan plaj yaklaşık 2 kilometre uzunluktadır. Yeşilin mavi ile buluştuğu plaj hemen yanı başında Tios antik kentine ait tarihi kalıntılarla süslenmiştir. Filyos plajının yanı sıra Zonguldak ili sınırları içerisinde birçok plaj bulunmaktadır. Gökgöl Mağarası Zonguldak'ın Üzülmez bölgesinde bulunan aktif bir damlataş mağarasıdır. Kollarıyla birlikte 3350 metre uzunluğunda olan Gökgöl Mağarası, Türkiye'nin en uzun 10. mağarası ve 875 metrelik yürüyüş yolu ile de Türkiye'nin gezi alanı en büyük mağarasıdır. İstanbul, Türkiye'de Marmara bölgesinde yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biridir. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyokültürel açıdan önde gelen şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer alır. Nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da 1. dünyada ise 6. sırada yer almaktadır. İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul, kıtalar arası bir şehir olup Avrupa'daki bölümüne Avrupa yakası veya Rumeli yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu yakası veya Asya yakası denir. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri ve siyasi olarak eski başkentidir. Kara ve deniz ticaret yollarının bir kavşağı olması ve stratejik konumu nedeniyle Türkiye'de ekonomik yaşamın merkezi olmuştur. Şehir aynı zamanda en büyük sanayi merkezidir. Türkiye'deki sanayi istihdamının %20'si karşılanmaktadır. Yaklaşık olarak %38'lik endüstriyel alana sahiptir. İstanbul ve çevre iller bu alanda meyve, zeytinyağı, ipek, pamuk ve tütün gibi ürünler elde etmektedir. Ticaret, İstanbul'un gelirinde en büyük paya sahip olan sektördür. İlde bu sektörün gelişmesinde Boğaz köprülerinin Asya ve Avrupa gibi merkezler arasında uzanan otoyolların büyük katkısı vardır. İstanbul tarih boyunca bir tarım merkezi olmamıştır. İstanbul üretiminde tarım hep son sıralarda yer almış, il daima üretim merkezi olmaktan çok tüketimle ön plana çıkmıştır. İstanbul'un tarihi, anıtlar ve yapıların fazlalığı ve boğaza sahip olması nedeniyle gözde turizm merkezlerinden biridir. Turistler arasında en büyük pay Almanlara aittir.
Almanları Ruslar, Amerikalılar, İtalyanlar ve Fransızlar izler. Binlerce yıldır değişik insan topluluklarına yurt olan İstanbul topraklarının hemen her yöresinde tarihin çeşitli dönemlerinden kalma tarihi eserlerle karşılaşmak mümkündür. Envanterlerde kayıtlı binlerce tarihi eserler arasında kent duvarları, saraylar, kasırlar, camiler, kiliseler, sinagoglar ve çeşmeler ve konaklar bulunur. Anadolu yakasında yer alan Caddebostan Parkı geniş bir alanda çocukların istedikleri tüm oyuncaklarla donatılmış bir parktır. Her yaş grubu çocuk ve genç için alternatifler sunan parkta, kauçuk zeminli oyun alanlarından kum alanlarına, basketbol sahasından tenis kortuna kadar her türlü aktiviteye cevap verebilecek alan mevcuttur. İstanbul'un tarihi merkezi konumundaki Fatih ilçesi yani tarihi yarımada, Haliç çevresi ve yerleşimleri, Beyoğlu ve Eyüp Sultan, Boğaziçi'nde Beşiktaş ve Sarıyer, Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar ve Adalar ilçeleri, İstanbul'un tarihi turizmi açısından zengin merkezler arasında yer almaktadır. Doğa turizmi içinse Beykoz, Şile, Adalar ve Sarıyer'de ilgi çekici adresler bulunmaktadır. Türkiye'nin başkenti Ankara. 13 Ekim 1923 tarihinde başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve Türkiye'nin en kalabalık ikinci ili olmuştur. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz bölgesinde kalan kuzey kesimleri hariç büyük bölümü İç Anadolu bölgesinde yer alır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilin topraklarının yarısı hala tarım amaçlı kullanılmaktadır. Ekonomik etkinlik büyük oranda ticaret ve sanayiye dayalıdır. Tarım ve hayvancılığın ağırlığı ise giderek azalmaktadır. Ankara ve civarındaki gerek kamu sektörü, gerek özel sektör yatırımları başka illerden büyük bir nüfus göçünü teşvik etmiştir. İlin adını taşıyan tavşanı, keçisi, atı ve kedisi dünya çapında bilinir. Armudu ve çiğdemi, yerel yemeklerden Ankara tavası, Kızılcahamam ve Beypazarı'nın maden suyu ise ülke çapında tanınır. Yurt içi turizmi bakımından başta kültür turizmi olmak üzere kent merkezi ve çevresinde kongre turizmi, Elme Dağı çevresinde kış turizmi, Kızılcahamam, Ayyaş, Çubuk ve Haymana çevresinde kaplıca turizmi, Gülül'deki Tulumtaş mağarasında mağara turizmi gerçekleştirilmektedir. Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alici Manastırı, Sümele Manastırı'nın bir eski dönemlere aittir. Evren ilçesi, İrfanlık Baraj Gölü kıyısında sahip olduğu sahille Ankara ve çevre illere alternatif bir su ve doğa tatili imkanı sunmaktadır. İlde kişilerin eğlenmeleri, dinlenmeleri ve doğaya yakınlaşabilmelerine olanak sağlayan kent parkları ve şehirlerin dışında bulunan korumaya alınmış doğal bölgeler bulunmaktadır. Bir zamanlar Ankara'nın dereleri saymakla bitmezmiş. Ankara'nın akarsuları arasında en önemlileri İncesu, Hatip Çayı ve Çubuk Çayı'dır. En sonunda Ankara Çayı adını alan bu akarsuyumuz yolculuğuna Sakarya Nehri'ne doğru devam ederek Ankara'yı terk eder. Türkiye'nin başkenti ve Türk siyasetinin merkezi Ankara, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarına da ev sahipliği yapıyor. Anıtkabir sınırlarında bulunan tüm kulelerin, meydanların, müzelerin ve mozellelerin ayrı bir anlam ve önemi var. Geçmiş dönemlerde hep bir kale kenti rolü oynayan Ankara'nın günümüzdeki görünümünde de ova zeminde yükselen kale hemen dikkatini çeker. Kentin adı eski dönemlerden günümüze kadar çok az değişiklik geçirmiştir. İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehridir. İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Urla Yarımadası'na uzanır. Antik çağın en ünlü kentleri arasında yer alan Efes, Roma'nın imparatorluk devrinde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi. Tüm İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran Efes, yoğun sanatsal etkinliklerle de adını duyuruyordu. Bu maksatla da bu şehre Güzel İzmir, Eski İzmir ve İonya'nın incisi deniyordu. Coğrafi olarak Türkiye'nin batısında bulunur ve ilin tamamı Ege bölgesinde yer alır.
İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. Sahil boyunca palmiye ve hurma ağaçları, geniş caddeler bulunmaktadır. İzmir Limanı, Türkiye'nin en büyük 7. limanıdır. İzmir, pek çok kişiyi kendine hayran bırakan bir enerjiye sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'nin en sevilen şehirler arasında başı çeker ve ziyaretçilere yapılacak çok fazla etkinlik sunar. Çeşme, Karaburun, Foça, Seferihisar gibi birbirinden güzel plajlara sahip dünyaca ünlü ilçeleri bulunmaktadır. Meryem Ana evi olarak bilinen Pannea Capula'daki ev uzun araştırmalar sonucu Selçuk Efes'te bulunmuştur. Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinden sonra Hz. Meryem, Haveri Yuhanna adıyla bilinen Sant Jean ile bölgeye gelmiş ve hayatının son yıllarını burada geçirmiştir. Türkiye'nin 3. büyük şehri sadece antik kökleriyle değil, çağdaş kültürünün birçok yönüyle de tanınıyor. Tüm zengin tarihiyle şehrin mimarisi, geçmiş imparatorlukların ve çağların hikayesini anlatmaya devam ediyor. Tarihi Saat Kulesi'nden 4. yüzyıla kadar uzanan Agora Pazarı'na, renkli Kemeraltı Çarşısı'ndan Osmanlı dönemi Kızlar Ağası Hanı'na kadar İzmir'in hemen hemen her sokağında geçmişin kalıntıları var. Bu ister tarihi bir ev, ister ibadet yeri, ister kentin simgesi olsun. Türkiye'nin zeytinlerinin yetiştiği Ege bölgesi zeytinyağlı yemekleri ve mezeleri ile ünlüdür. Ancak İzmir'in mutfak kültüründen bahsederken rafine bir mutfak kültüründen söz edemeyiz. Ege'nin lezzetli balıklarının yanı sıra İzmir mutfağının en önemli özelliği otlar ve zeytinyağlı yemeklerdir. Deniz börülcesi, ıspanak, cibez otu, Arap saçı ve ısırgan otu gibi çeşitli otla yapılan salataları meşhurdur. Bunun yanında İzmir köftesi ve boyozu ile ünlenmiştir. Güneş battıktan sonra da Ege Denizi'nin incisi İzmir'de ayak sesleri sona ermez. İzmir, gece yaşayan, oldukça hareketli ve faal bir şehirdir.